Evet, peşimde yine örümcekler var. Böyle görüşü açayım. İzleyin siz de. Oo. Bana atıyorlar ama örümcekleri vuruyorlar. Vur 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 vur. Güzel. Patlama efekti de ekledim. Sonunda. Büyünün çarptığı yaratıkta patlama efekti oluyor bakın. Güzel görünüyor bence. Birbirlerini vurdurtayım. Oh. Ah. Gittik. Herkese merhaba. Geliştirici günlüklerinin 12. videosuyla karşınızdayım. Videolarıma ilk kez denk gelenler için kısaca açıklayacak olursam bir rol yapma oyunu projem var. Bunu gerçekleştiriyorum. 7 ay geçti. 7 ay boyunca yaptığım tüm geliştirmeleri kanalımda video olarak paylaştım. Eğer siz de merak edip takip etmek istiyorsanız kanala abone olup, yorum yapıp, videoları beğenip bana destek olabilirsiniz. Bu yolculukta hep beraber birlikte ilerleyebiliriz. Tür oyunlara ve projelere ilginiz varsa bilgi paylaşımı yapabiliriz. Şimdiden destek olan herkese ve daha önceden destek olmuş olanlara, bugünden sonra olacak olanlara çok teşekkür ederim. Kanalda birçok video paylaştım. Neden oyun yaptığımla ilgili. Aşamalarını da zaten eski videolara bakarsanız göreceksiniz. Daha önce de anlattığım gibi oynadığım klasik rol yapma oyunları Arcanum, Fallout, Diablo ya da Baldur's Gate gibi oyunlar örnek aldım. Yani onlardan ilham aldım diyebilirim. Kendim de böyle bir oyun yapmak istedim ve buna hem onlardan örnek alarak hem de kendi hayal ettiğim özellikleri katarak devam etmek istiyorum. Videolarıma ilk kez denk gelenler için oyunu bir tanıtmak istiyorum. Şu anda bu büyü ağırlıklı bir karakter olacak. Farklı sınıflar olacak. Yeni eklenenler neler diye size gösterecek olursam. Videoları düzenli takip edenler şu UI ekranını fark etmiştir. Bunu yine geliştireceğim tabii ki ama böyle basit bir şey yaptım. Buralara da birkaç seçenek ekleyeceğim. Inventory'yi hala düzeltmedim. Eski durumda ama düzelecek, merak etmeyin. Buradan eşyalarımız var. Mesela miğfer takabiliyoruz. Bu UI bayağı iyi oldu. Bu istatistik ekranıydı. Bunu da tam düzenleyemedim ama düzenlenecek. Buraya lore kısmı ekledim. Bu çok önemli bir kısım olacak çünkü öğrendiğimiz her şey karakterler, locations, bestiary yani yaratıklar, düşmanlar, lanetler ekledim. Tarihle ilgili veya itemlerle ilgili bilgiler olacak ve şimdilik şöyle yazı olarak ekledim ama görsel olarak yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel olur. Yani seçtiğiniz bölümde alt başlıklar olacak ve buraya eklenen bilgiler olacak. Bunu size göstereceğim. Büyüler zaten şöyle, büyüleri de göstereyim. Artık şuradan alıp buraya bırakabiliyoruz. Burada bakın. Birçok oyundaki gibi Minecraft, Stardew Valley'deki gibi böyle slotları seçebiliyoruz. Mouse'la da seçiliyor. 1'den 9'a ve 0'a kadar da numaralarla seçebiliyoruz. Bu büyüleri gösteriş olsun diye yani göstermelik koydum. Bunların hiçbir etkisi yok. Yani şöyle. Buraya düzgün büyüler koyacağım. Özellikle D&D tarzı büyüler yani Dungeons and Dragons büyüleri hakim olanlar bilir. Çok detaylı bir büyü sistemi vardır. Ondan bayağı bir örnek alacağım. Bakın. Daha buradan sağ tuşla seçip silebiliyoruz. Bu mesela şu büyüyü yapayım. Dikkat ederseniz bakın. Şöyle gündüz yapayım. Artık büyü giderken etrafına renk bırakıyor. Bu rengi biraz kısabilirim. Çok fazla mor olmuş. Ama gece çok güzel oluyor. Onu göstereyim. Oo. Örümcekler mesela gelecek. Göstereyim size. Beni görmedi şu anda. Şurada bir inek var. Bunları hemen öldüreyim. Bunlar beni öldürmeden kendime biraz enerji basayım. Evet. Oyun zor oldu ya. Şunları halledelim. Tabii ki geliştirmeler yapıyorum oyunda. Yani kontrolleri şöyle kamera bizi takip etsin. Keyifli olacak şekilde düzenliyorum. Kolaylaştırmaya çalışıyorum. Diyaloglardan bahsetmiştim. Diyalog penceremiz böyle. Çok farklı diyalog ekleyeceğim. Şimdilik deneme için bazı diyaloglar ekliyorum.
Böyle seçtikçe bakın mesela bir seçeneği seçtiniz. Görev açılıyor. Bu şekilde bir yazı çıkıyor. Bir daha seçtik. Bakın. Lore updated oldu. Şimdi bu karakterle konuşmayı bitireyim. Hemen size lore penceresinde göstereyim. Bakın locations. Burada yeni bir lore bilgisi oldu. Kısaca yazdım. Bunlar aslında bayağı sayfalarca olacak. Böyle her konuyla ilgili buradan bilgi edinebileceksiniz. Yani bilgi aldığınız konularda bütün lore burada yazılı olacak. Görevler de burada olacak. Bunları dediğim gibi böyle yazı olarak değil de işte seçtiğinizde daha açıklamalı bilgileri olan veya resimli olarak da yapabilirim. Öyle yapmayı planlıyorum. Şimdi oyun yapımı gerçekten çok zahmetli. Hani bunu şey için söylemiyorum, tamam, yani bir şey yapıyorsanız o zorluğu çekeceksin mecburen. Ben de onun zaten o yükün altına girmeye gönüllüyüm. Hani ne kadar zor şöyle böyle diye yakınmak değil. Ama tek başına yapınca gerçekten çok zaman alıyor. Ufacık bir şey bile bir gün uğraştığım oluyor. Hani böyle olmasa daha hızlı bitirmek isterdim ama yavaş da olsa şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi gece gündüz döngüsü var. Sabah olunca çok güzel görünecek. Böyle sarımtırak bir gün doğumu oluyor. Gördünüz mü? Çok güzel. Yani tonları benim çok hoşuma gitti. Bilmeyenler için tüm özellikleri şöyle yavaşça anlatayım. UI yaptık. Bakın. Harita ekledim. Bu güzel bir özellik. Bir ana yolumuz var. Gördüğünüz gibi şu uzun beyaz çizgi. Bu uzun beyaz çizginin sağ altta başlangıç kısmı var. Belli bir yerden sonra da buradan kasabaya dönüş yolu var. Size daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi oyuna her yeniden başladığınızda bu yol rastgele bir yerde çıkıyor ve kasaba, haritadaki her şey ve ne oluşturulursa oluşturulsun her şey rastgele oluşuyor. Bu sefer yol farklı yerde ve kasaba farklı tarafta. Lan inek. Şu ineğe aylardır bir animasyon koymadım. Bir dahaki görüşünüzde animasyon ne olacak? Bakın böyle yaşlı bir kadın var. Şimdi. Eyvah, yukarıdan da düşman. Öldüreyim. Oh. Güzel. Bunu da öldüreyim. O da öldü. Şimdi. Şöyle göstereyim. Gündüz olsun. Karanlığı kaldırayım. Yeni bir fonksiyon yaptım. Rastgele evler oluşturacak bir fonksiyon. Odalar biçiminde evleri oluşturuyor ve evlerin içine neyse, mesela burası bir demirci. Demircinin aletlerini dizilimini yapıyor. Yolun yönü şöyle olursa atıyorum buradan şöyle geliyor. Demirci burada olabilir gibi. Her seferinde farklı olacak. Hatta bunu size göstereyim. Önce şöyle bir evin yanına gidelim. Şimdi burası demirci. Bakın buraya girdim. Burada da böyle eşyalar var. Gece olunca çok güzel görünüyor ama bakın. Işığın etkisi. Işığın etkisini şöyle yapmaya çalıştım. Katmanlı bakın. Her katmanda farklı bir his var. Çok hoşuma gidiyor. Açlık, susuzluk, yorgunluk gibi özellikleri de artık ekledim. Yani bunlar azalıyor, artıyor. Hani susadığında veya acıktığında karakter bunları doldurmanız gerekecek. Yani oyun biraz survival yönleri de var. Şimdi oyuna kasabamızı kuracağız. Burası ana olayların geçtiği kasabamız. Bir nevi üssümüz gibi olacak. Buradan sonra farklı kasabalarda yapabilirim. Hikaye akışına göre yapacağım gibi görünüyor. Ufak yerleşimler olabilir ama ilk başlangıçta bu kasabada olacağız. Şimdilik sadece demirci koydum. Tüm karakterleri oluşturuyorum ve evleri ona göre koyacağım. Karakterlere eklemek istediğim özelliklerden bir tanesi karakter davranışları. Yani karakterlerin günlük rutinleri olacak. Mesela burada Earth'te bir şeyler dövecek. Grindstone'da işte bir şeyler bileyecek falan. Ocaktan bir şeyler çıkaracak, böyle silah yapacak, zırh yapacak. Gece olunca yatağına gidip yatabilecek veya ne bileyim han yapıyorum. Hana gidip bir şeyler içip birileriyle konuşabilecek falan. Böyle günlük davranış rutinleri yapacağım karakterlere. Buradan şöyle
sağa ve sola yol. Sonra bu taraflarda ileri doğru gidecek. Şurası kasaba meydanı olacak diye düşünüyorum. Bunlar henüz eski evler. O yeni tasarladığım evlerden oraya rastgele bir şekilde ekleyeceğim. Çok kasvetli, korkunç ve lanetli bir kasaba olacak. Bakın mezarlığı bile olacak. Ufaktan bir şeyler yaptım ama buraları daha da düzenleyeceğim. Bakın akşamüstü. Gece değişik görünüyor. Ateş yap. Birbirinden korkunç yaratıklar olacak oyunda. Zaten esas amacımız farklı ve lanetli yaratıklara karşı mücadele etmek olacak. Hatta biz de bir lanetten kurtulmaya çalışacağız. Yani size şöyle örnek verebilirim. Bir laneti kaldırmak için bir yere gömülmüş bir şeyi bulup onu etkisiz hale getirmeye çalışabileceksiniz. Böyle bir laneti kaldıracak. Hani sıradan bildiğiniz rol yapma oyunlarından farklı sistem olacak. Farklı görevler olacak. Mesela karakterleri bağlayabiliyorduk hatırlarsanız. Nerede? Şunu bağlayayım bakın. Artık bağla dediğimde burada bir bar çıkıyor ve sizin o işi yapma süreniz bu. Karakter bağlandı. Bunu götürebiliyorduk. Hatırlarsınız asabiliyorduk bunu. Dar ağacını hazırladık. Astığımızda enerjisi azalıyor. Azalmıyor mu? Can çekişiyor. Neyse. Onu ayarlarım. Onda bir şey olmuş. Öyle kalsın. Mesela başka ip var mı? Adamı da bağlayalım. Bakın buna ne yapacağım? Gel bakayım. Heh. Yeni de buraya bağlıyorum. Bu da ağaçta dursun. Hatta buna bir büyü atayım. Şuradan. Yolla. Mesela şu şişeye şuradan su doldurayım. Bu kadar uzun sürmeyecek. Bunu ayarlamayı unutmuşum. Suyumuz doldu. Buradan içebiliyorsunuz falan. Bu suyu farklı şeylerde kullanabiliyorsunuz. Crafting özelliklerini yapmaya başlayacağım. Şu anda oyunda hikaye akışını yapmaya başladım. Yani artık size göstereceğim videolarda belli karakterlerden görev alıp farklı karakterlerle konuşup görevleri yapıp hikayeyi ilerletebileceğiz. Bunlara başlayacağım. Bunları tabii hepsini göstermeyeceğim. Ufak ufak kesitler gösterebilirim size. Ama yaptığım yenilikleri sizlere gösterip paylaşmak istiyorum. Burada yatayım mesela biraz daha. Oyunun üstünde 7 aydır çalışıyorum. Tüm temel sistemleri yaptım sayılır. Savaş sistemi, büyü sistemi, diyalog sistemi, cutscene sistemi var. Mesela oyunda yağmur yağıyor. Hava olayları daha farklı şeyler olacak. Gece gündüz döngüsü var. Savaş sistemi tabii ki geliştirilecek. En son yaptığım güncellemelerle birçok şey kattım. Tek başına olduğum için biraz yavaş ilerlese de amacım yaza kadar projeyi ilerletip bir Steam demosu çıkarmak. Hikayenin ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Çünkü oyunda birçok mekanik olacak. İlginizi çekecek savaş mekanikleri, büyüler, crafting yapabileceğiniz özellikler. Yani birçok yönden detaylı bir oyun olacak. Bakın mesela kitaplarda böyle yazılar ve semboller bulabileceksiniz. Mesela bir cadıyı öldürmeniz gerekecek. Onun büyülerine karşı her kitapta böyle farklı bilgiler görebileceksiniz. Bu da oyuna çok fazla bir derinlik katacak diye düşünüyorum. Üstünde çalışmam gereken çok şey var. Umarım planlarım hızlı bir şekilde gerçekleşir ve ortaya güzel bir proje çıkar. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkında gördüklerinizden etkilendiniz mi? Eksiklerini gidermeye çalışacağım tabii ki de. Ama tavsiyelerinizi bekliyorum.
Eğer proje ilginizi çektiyse takipte kalın. Sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Geliştirici günlüklerinin 12. videosunun burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.